Merhaba, hoş geldiniz. 2023 yılının sonuna geldik. Bu videoda 2023 yılının enlerini konuşacağız. Hiç lafı uzatmadan hemen başlayalım. Öncelikle geçen sene biraz daha böyle bir karma liste yapmıştım ama bu sene çok daha telefon ağırlıklı bir liste yapmayı düşünüyorum. Ona göre bir liste hazırladım. Tablet ve bilgisayar kısmında konuşabileceğim ciddi bir konu, ciddi bir cihaz bana göre yok. Birkaç tane cihazı yine konuşacağız, onu söyleyeyim. Hemen videoya başlayalım. Ancak videoya başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Şimdi ilk kategori en iyi telefon, yılın en iyi telefonu. Ben bu listeye Xiaomi 14 Pro'yu, OnePlus 12'yi, Vivo X100 Pro'yu, Redmi Magic 9 Pro'yu, Realme GT5 Pro'yu ve aklıma gelmeyen diğer yeni tanıtılan cihazları koymadım. Çünkü bunlar daha yeni ve bunları aslında bulmak da zor. Globalde bunlar yok. Bunun yanı sıra ben bu listeye, bu kategoriye Oppo Find X6 Pro gibi, Vivo X90 Pro Plus gibi, Xiaomi 13 Ultra gibi gerçekten inanılmaz derecede iyi olan cihazları da dahil etmedim. Dahil etmedim demeyelim. Dahil ettim ama bu cihazlardan hiçbirinin en iyi cihaz olarak gösterilebileceğini düşünmüyorum. Şimdi Xiaomi 13 Ultra 10 numara 5 yıldız bir cihaz. Ama globalde yok. Tamam, biz onu en iyi gösteririz ama yok yani. Yok, yapabileceğimiz bir şey yok. Bazı kategorilerde bazı özel cihazlar var. Bunlar globalde yok veya az bulunuyor. Ama o kategoride o kadar iyiler ki sizin ondan mutlaka bahsetmeniz gerekiyor. O kategoriye geldiğimizde bana hak vereceksiniz. Burada Xiaomi 13 Ultra'yı biz en iyi cihaz olarak da gösterebiliriz ama ön kamera mesela çok başarılı değil. Diğer tarafta bu kategorinin en iyi cihazı bence ne? S23 Ultra ve iPhone 15 Pro Max. Bunların genel olarak çok ciddi bir falsosu yok. Ama Xiaomi 13 Ultra'nın ön kamerası bir amiral gemisi için zayıf bir ön kamera. Tabii ki burada şöyle itirazlar olabilir. Xiaomi'nin hızlı şarjı süper ama bir diğer tarafta iPhone 15 Pro Max ve S23 Ultra'nın hızlı şarjı iyi değil. Evet, iyi değil ama işi dengeye vurduğumuzda ben ön kameranın hızlı şarjdan biraz daha önemli olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Xiaomi 13 Ultra'nın kalitesine yakışmayacak bir ön kameraya sahip olduğunu düşünüyorum. Yapılan testlere bakıp kendiniz de karar verebilirsiniz. Siz yine burada Oppo Find X6 Pro'yu, Vivo X90 Pro Plus'ı, Xiaomi 13 Ultra'yı en iyi cihaz olarak da alabilirsiniz. Bunlar gerçekten çok kaliteli cihazlar. Bunlar olsa yüzlerinden 90-95'lik cihazlar olur. Ancak benim için şu an cebimden para çıkacak en iyi iki tane telefon. S23 Ultra ve iPhone 15 Pro Max. Bunların yanına Z Fold 5'i de ekleyebiliriz ama Z Fold 5 ayrı bir kategori. Evet, o da bir telefon ama ayrı bir kategori. Kendi içerisinde değerlendirilmesi gereken bir ürün. Yoksa buraya girebilecek kaliteye sahip. Şimdi neden S23 Ultra ve 15 Pro Max? 15 Pro Max'i zaten konuşmaya gerek yok. Apple'ın yaptığı bir ürün. Ben Apple'ın iPhone 13 Pro Max'ten beri çok daha rekabetçi ürünler ürettiğini düşünüyorum. 12 Pro Max'in, 11 Pro Max'in normal şartlar altında bir 13 Pro Max gibi, bir 14 Pro Max gibi rekabetçi olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi 13 Pro Max'ten itibaren Apple çok ama çok daha rekabetçi ürünler üretiyor. 15 Pro Max'te kesinlikle bazı insanlar beğenmemiş olsa da yeterli gelişme olmadığını düşünse de ben 15 Pro Max'in en olgun halde olduğunu düşünüyordum. Geçen sene de 14 Pro Max'in en olgun halde olduğunu düşünüyordum ama bu sene bence geçen seneden daha olgun bir cihaz karşımızda. Özellikle Type-C portuyla birlikte, özellikle optik zoom kamerasının geliştirmesiyle birlikte daha oturaklı bir cihaz karşımızda var. Bir diğer tarafta S23 Ultra. Şimdi S22 Ultra zaten çok iyiydi ama 8 Gen 1 tarafından ciddi manada yaralanıyordu. Bu sene 8 Gen 2 çok iyi geldi. Siz S22 Ultra'ya 8 Gen 2 dahi koysanız bu senenin en iyisi olabilecek bir cihaz. Samsung S23 Ultra'ya 8 Gen 2'yi koydu. Kamera tarafında yapılan testlerde düşük ışık performansının biraz daha iyileştiği gözüküyor. Aynı sensörle bile. İşlemcinin etkisi vardır. Sensörün yenilenmesinin etkisi vardır. Ufak tefek değişikliklerle S22 Ultra'yı rafine ettiler ve S23 Ultra'yı karşımıza çıkardılar. Ben S23 Ultra'nın yine yılın en iyi telefonlarından biri olduğunu ve en iyi telefon olduğunu düşünüyorum. 15 Pro Max mi S23 Ultra mı? Bunu oturur sabahtan akşama kadar tartışırız ama ben araya Türkiye şartlarını koymak istiyorum. Türkiye şartları düşünüldüğünde eğer biz fiyat duyarlıysak S23 Ultra'nın 15 Pro Max'ten daha iyi olduğunu düşünüyorum. Fiyat duyarınız yoksa bazı konularda hatırı sayılır miktarda 15 Pro Max S23 Ultra'dan üstün. En basitinden 4K 60 FPS video kaydına başladığınızda S23 Ultra'da siz ileri geri yapamıyorsunuz. Yani geniş açı kamerasına veya optik zoom kamerasına geçemiyorsunuz. 15 Pro Max'e bu özellik geldi. 4K 60 FPS'te ana kamerayla da kayda başlasanız geniş açıya veya optik zoom kamerasına geçebiliyorsunuz. Bu özellik ve bu özelliğin düzgün bir şekilde yapılıyor oluşu S23 Ultra'ya karşı bence önemli bir detay. Çünkü telefonlar kameralarıyla kıyaslanıyor. Kameralarıyla tanıtımı yapılıyor. Burada 15 Pro Max'e artı olarak yazabiliriz. Mesela SSD'ye kayıt geldi. Bence güzel bir özellik. Bence bir amiral gemisinde bir amiral gemisini öne atacak bir özellik. Sonuçta olaya şöyle bakın. Bunların hepsi telefon ama amiral gemilerinin kendilerini ayıran bir noktası olması gerekiyor. Bu tip meselelerin 15 Pro Max tarafında etkili özellikler olduğunu düşünüyorum. En iyi telefon konusunu çok konuşmaya gerek yok. Zaten her sene bu iki firma en rekabetçi ürünleri üretiyor. Ama rekabetin eskisinden çok daha sert olduğunu söyleyebilirim. Xiaomi 13 Pro bunun iyi bir örneğiydi. Xiaomi 14 Pro bunun iyi bir örneği olacak. Çok daha rafine bir cihaz var karşımızda.
Oppo Find X6 Pro, Vivo X90 Pro Plus. Bunlar da çok ciddi örnekler. Şimdi bir sonraki kategorimiz en iyi tablet. Bu sene için konuşursak bence Türkiye'deki en mantıklı tablet Tab S9 Ultra. Çünkü Türkiye'de çok ciddi manada uygun fiyata satıldı. Olaya Türkiye özelinden bakmazsanız iPad Pro'yu en iyi tablet olarak da nitelendirebilirsiniz. Çünkü bazı niş noktalarda biraz profesyonelleşmeye başladığınızda Apple'ın pek bir rakibi yok. Yani DaVinci Resolve var, Final Cut var, Adobe Photoshop var. Tam sürüm olmasa da tam sürüm değil diye biliyorum. İş biraz profesyonelleşmeye başladığı vakit iPad Pro'da hem işlemci gücü var hem de yazılım desteği var. Eğer tableti daha profesyonel kullanmak istiyorsanız iPad Pro burada üstün. Ancak Tab S9 Ultra hem mesela önemli bir detay AMOLED ekran. Mini LED ekranın o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Evet iyi ama o kadar iyi mi? En azından tablette oturur tartışırız. Yani Apple'ın OLED'e geçmesi gerekiyor. Kaldı ki M3 iPad Pro'larda hem 11 inç'in hem de 12.9'un OLED ekrana geçeceği söyleniyor. Belli olmaz. Burada tabii ki mini LED ekranı kötülüyorum sanmayın. iPad Pro'nun IPS ekranlı olanının bile ekranı ciddi manada iyi ama bakın Apple bile OLED ekrana geçmeye yer arıyor. Tab S9 Ultra'nın önemli noktası da şu. 8 Gen 2. Şimdi Tab S8 ailesi de iyiydi. 8'i 8 Plus Ultra'sı ama 8 Gen 1 bu cihaza ciddi manada zarar veriyordu. Herkese zarar verdiği gibi. Burada 8 Gen 2 ile birlikte Tab S9 ailesi bambaşka bir çehreye büründü. Burada Tab S9 Ultra'nın ben gerçekten iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ve artık Android'de de yeterli uygulama desteğinin, çoğu kullanıcı için yeterli uygulama desteğinin olduğunu düşünüyorum. Sonuçta elimizde ne var? 8 Gen 2 gibi çok güçlü bir işlemci, yanında soğutma eşlik ediyor. Çok büyük ve çok kaliteli bir ekran. Kutudan kalem çıkıyor ve bu kalem iyi çalışıyor. Android'in birçok kullanıcı için yeterli uygulama desteği var. Buna ben de dahilim bu arada. Ekran formatı bir şey izlemek için iPad'lerden, iPad Pro'lardan daha uygun. Bütün bunların ışığında ben ciddi bir kullanıcı kitlesi için Tab S9 Ultra'nın iPad Pro'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama meseleye uygulama desteği bakımından baktığımızda, işleri biraz daha profesyonelleştirdiğimizde yine mesela bir video edit yapmak için, bir fotoğraf düzenlemek için Android tarafında uygulama var. Ama bakın DaVinci Resolve diyorum, Adobe Photoshop diyorum, Final Cut diyorum. Logic'te gelmişti sanırım iPad Pro'ya ses düzenleme için. iPad Pro bu konuda daha iyi. Burada seçim yapmak size kalmış. Şimdi bir sonraki kategorimiz hayal kırıklığı kategorisi. Buraya bence bu kategoriye cuk diye oturan cihaz S23 FE. Şimdi S21 FE bakıyorsunuz, S20 FE bakıyorsunuz. Sonra dönüp S23 FE'nin tasarımına bakıyorsunuz. Tasarım konusunda ciddi bir geriye gidiş var. Exynos 2200'e gelişi her ne kadar Exynos 2200'ü bayağı düzeltmiş olarak gözükseler de bu cihazın insanları hayal kırıklığına uğratmasına sebep oldu. Sonuçta ortada bugün Türkiye'de 23-24 bin TL'ye satılan bir cihaz var. Bence tercih edilebilecek bir cihaz S23'e çıkamıyorsanız ama özellikle bu tasarımla birlikte insanları hayal kırıklığına uğratan bir cihaz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi bir sonraki kategori aşk nefret ilişkisi Huawei P60 Pro. Şimdi Huawei P60 Pro'yu eğer Google meselesini bir kenara çıkartırsak rahatlıkla çok ama çok kaliteli bir cihaz olarak kabul edebiliriz. 8 Plus Gen 1 var tamam. Kaliteli bir ekran var tamam. 80 Watt hızlı şarj var tamam. Çok kaliteli bir tasarım var tamam. Huawei gibi kendini kanıtlamış bir firmanın elinden çıkıyor tamam. Kamerasına zaten söylenebilecek bir şey yok tamam. Fiyat bir ara hani 36 bin 35 bin TL'ye 256 GB satıldı. Şu an son fiyatlarına bakmadım ve ona da tamam ama bir bakıyorsunuz Google yok. Bu kadar kaliteli bir cihaz Google meselesinden ötürü ciddi manada şüpheli duruma düşüyor. Tam manasıyla bir aşk nefret ilişkisi. Evet insanlar almak istiyor, satın almak istiyor özellikle kamerası için. Ki yani 8 Plus Gen 1 bir kenara atın ciddi bir cihaz. Yani şöyle söyleyeyim. Ya bu yılın standartları düşünüldüğünde 8 Plus Gen 1 bir kenara bakın. Çünkü bu sene aslında 8 Gen 2 senesi ciddi bir cihaz. Ama bakıyorsunuz Google yok. Ve otomatikman kafanızda soru işaretleri oluşmaya başlıyor. Yani cuk diye oturduğunu düşünüyorum. Aynı S23 gibi aşk nefret ilişkisi dersek P60 Pro olur. Şimdi bir sonraki kategorimiz bu arkadaş niye var? Ben bu kategoriye 2 tane cihazı aday gösterebilirim. Hatta 2 cihazı buraya koyabilirim. Z Flip 5 ve Tecno Phantom V Fold ve ben bunu Türkiye için konuşuyorum. Şimdi arkadaşlar global olarak bakmayalım. Tekrar söylüyorum Türkiye olarak bakalım. Flip 5 bir ara 40-45 bin TL satılıyordu. Tamam da o fiyata S23 Ultra var ve Flip 5'in öyle sunduğu ciddi bir özellik yok. Tamam katlanıyor ama hani Fold gibi de katlanmıyor. Flip bu katlanmanın bana göre bir anlamı yok. Bu yorumu ben kendi adıma yapıyorum tamamen. Kendi düşüncelerim üzerinden yapıyorum. Ben Flip 5'in anlamlı bir cihaz olduğunu düşünmüyorum. Ya bu arkadaş niye var? Burada şunu söylemek lazım. Samsung bunu iyi satıyor. Bu da bir gerçek hani. Demek ki mantıklı bir ürünmüş. Ama ben kendi adıma konuşursam bu ürün niye var? Bir diğer ürünün Phantom V Fold Tekno'nun. Şimdi arkadaşlar bu ürün 40 bin TL'ye satıldı. Ben 40 bin TL'ye Tecno Phantom V Fold'u yani Tekno'nun katlanabilir bir ürününü çok ezici çoğunluğun mantıklı göreceğini düşünmüyorum. Kaldı ki bu cihaz 40 bin TL'ye satılırken o fiyata Z Fold 4 vardı. Ve bu cihazın Z Fold 4'te rekabet etmesi pek mümkün değil. Bu arkadaş niye var? Hani kaliteli bir cihaz da fiyatlandırması olsun, hani mantığı olsun, konumlandırması olsun pek anlamlandıramadığım 2 tane cihaz oldu benim. Z Flip 5 ve Tecno Phantom V Fold. Şimdi yılın trollü bence bu yıl troll olarak nitelendirilebilecek ama gerçekten troll olarak nitelendirilebilecek. Buradaki trollden kasıt mantıksızlık. 2 tane cihaz vardı. iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'nun 128 GB'ı. Şimdi arkadaşlar iPhone 15 en azından öncelikle iPhone 15 Pro'dan başlayalım.
iPhone 15 Pro'nun 256'sını alın, 512'sini alın, 1 TB'ını alın. Hiçbir problem yok. Ancak iPhone 15 Pro'nun 128 GB'ını almak bana göre gezegendeki açık ara en mantıksız hareketlerden birisi. Çünkü arkadaşlar biz öyle basit bir cihazdan bahsetmiyoruz. Piyasanın en tepe ürünlerinden birini bahsediyoruz. Yani siz bu telefonu hiç mi kullanmıyorsunuz? Yani en kötü bir WhatsApp hediyeniz olur. En kötü 2 tane fotoğraf çekersiniz. Hiç mi uygulama yüklemiyorsunuz? Yani siz bu telefonu kullanmıyorsanız, bu depolama kullanılmıyorsa, elinizde bir iPhone 13 Pro varsa onu da kullanırsınız. 12 Pro'yu da çok rahatlıkla kullanırsınız. 11 Pro'yu da çok rahatlıkla kullanırsınız. Bunlar da günlük hayatta gayet güzel şekilde gidecek ürünler. Neden iPhone 15 Pro? Bakın arkadaşlar, amiral segmente değil, amiral segmenti geçtim. Tamam mı? 30 bin 20 bin TL bandında bile artık 128 GB depolamaya sahip bir ürünü biz göremiyoruz. Ben 128 GB'ın iPhone 15 Pro'nun 128 GB olanının inanılmaz troll bir ürün olduğunu düşünüyorum. Hiçbir mantığı yok. Özellikle Türkiye özelinde hiçbir mantığı yok. Bu yüzden rahatlıkla yılın troll cihazlarından biri olarak söyleyebilirim. Yoksa 15 Pro'nun 256'sı piyasanın en iyi cihazı belki de. Hani kimine göre. Olmadı ikinci cihazı. Olmadı üçüncü cihazı. Ama piyasanın en iyi cihazlarından birisi. Şimdi diğer ürün iPhone 15. Şimdi iPhone 15 Pro tarafında olumlu konuştuğum gibi iPhone 15 için olumlu konuşamayacağım. Çünkü ben iPhone 15'in inanılmaz mantıksız bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bakın, kalitesiz değil. Mantıksız. Şimdi neler mantıksız mesela bu cihazın? Hala optik zoom kamerası yok. Yani herkese hala optik zoom kamerası yok. Bu kadar zor mu bu iş? Hala ekran 60 Hz. Arkadaşlar sizin tamam 60 Hz bir iPhone'u akıcı görmeniz o cihazın akıcı olduğu anlamına gelmiyor. Benim için düz iPhone'lar akıcı değil. 60 Hz ekran benim gözümü rahatsız ediyor. Bunun yanı sıra mesela Type-C portu getirmişler. Type-C portu 2.0. Yani bunu iPhone 15 Pro ve Max'te olduğu gibi. Neden 10 GB getirmiyorsunuz? 10 GB değil 5 GB olsun. Bakın, benim bu yorumlarımı dinlerken iPhone 15'in 900 dolarlık bir ürün olduğunu bilerek dinleyin. O zaman benim dediklerim ciddi manada bir anlam kazanıyor. Şimdi bu cihazda 2000 nit ekran var. Yani 2000 nit ekran çok görülen bir şey mi arkadaşlar? Hayır değil. Parlak ekranı yapmak daha zor. Siz buna neden 100 Hz koymadınız? Type-C portu neden böyle? Niye optik zoom kamerası yok? Ve bu bakın, bunların global fiyatlarını geçtim. Bunlar Türkiye'de inanılmaz pahalı ürünler. iPhone 15'in 256 GB 55 bin TL civarında geziniyor. Yani arkadaşlar mantıklı mı sizce bu? Yani mantıklı mı? 50 bin TL'ye 52 bin TL S23 Ultra'nın 512'sini buluyorsunuz. Ben yılın troll cihazlarından biri olduğunu düşünüyorum iPhone 15'in. Bu kalitesiz demek değil. Cebinizde 55 bin lira paranız varsa ve iPhone 15'i beğendiyseniz gidin alın. Çok yüksek ihtimalle çok yüksek derecede memnun olacaksınız. Bu konuda da problem yok. Ama ben bu cihazların hem fiyatlandırma olarak hem konumlandırma olarak hem de fiyatları düşünüldüğünde özellikler olarak mantıklı bir cihaz olduğunu düşünmüyorum. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi yılın falsosu, yani trajikomik cihazlar olarak bunlardan bahsedebiliriz. Birçok cihaz var ama ben özellikle 4 tane cihaz saymak istiyorum. S23 FE, Realme 11 Pro Plus, Redmi Note 12 Pro'nun 4G'si ve iPhone 15. iPhone 15'in neden bence falso olduğunu, bak kalitesiz demiyorum. Bu fiyatlandırmayla mantıksız bir ürün, yani çok mantıksız bir ürün. Burada şu ince çizgiyi anlamanız gerekiyor. Ben kötü demiyorum. Buraların olmaması gerekiyordu. Bu fiyata yakışan bir ürün değil diyorum. Yoksa siz yeterince paraya verdikten sonra arkadaşlar ne alırsanız alın kaliteli bir ürün alırsınız. Burada hiçbir problem yok. Redmi Note 12 Pro 4G. Şimdi arkadaşlar Redmi Note 12 Pro 4G dediğimiz cihaz, yani Türkiye'de düz Redmi Note 12 Pro olarak satılan cihaz, Redmi Note 10 Pro'nun 2023 versiyonu. Adamlar bayağı bilmem kaç senelik Redmi Note 10 Pro'yu Redmi Note 12 Pro olarak, küçük bir kamera değişikliği var makro kamerasında sanırım ve hızlı şarjı arttırılmış bir şekilde piyasaya sürdüler. Bunu Redmi Note 12 Pro diye sattılar. Ve bu cihaz Türkiye'de 12.000 TL'ye satıldı. Ve bu cihazın 12.000 TL'ye satıldığı yerde A34 vardı. Biraz daha zorlasanız A54 vardı. Bir ara Realme GT2 geldi. S20 zaten sürekli oralarda dolanıyor. Altını çize söylüyorum. Redmi Note 10 Pro'yu Redmi Note 12 Pro diye sattı adamlar. Bakın bu 5G versiyonundan MediaTek Dimensity 1080 olan versiyondan bahsetmiyorum. Bayağı adamlar 730G ile Redmi Note 10 Pro'yu neredeyse birebir aynı şekilde çıkardılar. Ve ben bunun rahatlıkla yılın falsosu olabileceğini düşünüyorum. Kalitesiz mi? Değil ama pahalı. Ve eski cihazı yeni diye çıkardılar. Bunun bir mantığı bence yok. Şimdi Türkiye özelinde Realme 11 Pro Plus. Arkadaşlar Realme 11 Pro Plus'ta MediaTek Dimensity 7050 var. Bu ürün bir ara 21-22 bin TL satılıyordu. Biraz fiyatı düştü. MediaTek Dimensity 7050 arkadaşlar A34'teki MediaTek Dimensity 1080'le eşdeğer güçte. Yakın güçte. O zaman 22 bin TL'ye ben bu işten ne anladım? Muazzam bir fiyatlandırma hatası. Yani bakın bu A34'ü falan filan geçtik. Zaten Türkiye'de 16 bin 17 bin TL'ye Honor 90 satılıyordu. Ben size soruyorum, yani Honor 90'ın Realme 11 Pro Plus'tan ne eksiği var? Bu kadar fiyat farkını verdirtecek ne eksiği var? Bence yok. Şimdi bir diğer yılın falsosu son olarak S23 FE. Hayal kırıklığı olarak zaten söyledik bunu ama bakın tasarıma çok takıyor diyebilirsiniz ama S21 FE bakın, S20 FE bakın. Bunların tasarımlarına bakın, bir de S23 FE bakın. Bizim burada baktığımız şey, hani cihazın iyiliğini kötülüğünü tartışırız. Ortada hani
Yeterince iyi bir ürün var ama ortada mantıklı bir ürün var mı? Bence yok. Yani mantıksızlık akıyor o cihazın tasarımından. Benim burada anlatmak istediğim şey bu. Şimdi yılın falsosu tablet konusunda bir şey söyleyemeyeceğim. Bence hani falso olarak nitelendirebileceğim bir tablet açık konuşmak gerekirse benim aklıma gelmedi. Ancak yılın falsosu olarak bilgisayar kısmında nitelendirebileceğim bir ürün var. Bu da 8 GB RAM'li MacBook Pro. Şimdi MacBook Pro'ları çıkarttılar ve 14 inç'in M3 versiyonu var. Bunun da 8 GB RAM'li versiyonu var. Bakın MacBook Pro'lar gerçekten ciddi ürünler. Bu cihazların hiçbir tarafı ucuz değil. Baz model $1600. Şimdi 3K 120 mini LED ekran var. Bu bir para. Malzeme kalitesi para. Bu cihazın Apple'ın birinci sınıf üretimi olan anakartı bir para. Klavye, trackpad, hoparlör. Bunların hepsi Apple tarafında birinci sınıf üretimdir. Sonuçta bunlar MacBook Pro ve bunların hepsi M3 işlemcisi. Bunların hepsi çok ciddi para. Ve siz bu kadar pahalı yaptığınız bir üründe 8 GB RAM'le ürünü başlatıyorsunuz. Bu profesyonel bir ürün. Arkadaşlar bakın Apple'ın 8 GB hayır Apple'ın 8 GB RAM'inden bir şey olmaz. Pro bir üründe 8 GB RAM kabul edilemez. Ve ben size şunu rahatlıkla söyleyebilirim. MacBook Pro'daki 8 GB RAM bence iPhone 15'ten veya herhangi bir üründen, herhangi bir şeyden çok daha büyük bir falso. Bak çok daha büyük bir falso. Ya tamam iPhone 15'in ekranı 60 Hz olsun. Sorun değil ya sorun değil 60 Hz tamam. Tamam Redmi Note 10 Pro diye bir cihaz Redmi Note 12 Pro olarak tekrar satılsın. Tamam S23'nin tasarımı kötü. Ya tamam bunlar sorun değil. Ama MacBook Pro dediğimiz ürün profesyonel bir ürün. Hakikaten profesyonel bir ürün ve hakikaten ciddi bir ürün ve hakikaten benim beğendiğim bir ürün. Gerçekten çok beğendiğim bir ürün de ailesi MacBook Pro'lar. Bu 8 GB RAM doğrudan performansa çok ciddi manada etki ediyor. Böyle bir üründe bu kadar pahalı bir üründe 8 GB RAM ile başlanmaması gerekiyordu. Bilgisayar kategorisinde yılın falsosu olarak rahatlıkla MacBook Pro'nun 8 GB RAM olanını söyleyebilirim. Şimdi yılın orta segment fiyat performans cihazı bence Samsung'un Galaxy A34'ü. Honor 90, GT2 falan filan bunları da sayabilirdik ama A34 bir ara 9500 TL'ye satıldı. Olaya ben şöyle bakıyorum. Yeterince iyi olsun ki A34 bence her noktasında yeterince'nin altını çizmek istiyorum. İyi ve yeterince değil olabildiğince ucuz olsun. A34'ün 9500 TL'ye satılması özellikle bütçesi mütevazı olan kişiler için ciddi manada fırsattı. Honor 90'a çıkmak için hatta bir ara GT2'ye çıkmak için sizin bütçenizi arttırmanız gerekiyor. Asgari ücrete çıkmanız gerekiyordu. Tabii ki GT2'nin bir ara tamam mı? Ciddi manada ciddi fiyata satıldığı oldu. 11.000 TL'ye satılıyordu. Yılın fiyat performans cihazı olarak oraya onu da ekleyebiliriz. Ama 9500 TL'ye satıldığı için ciddi manada ulaşılabilir olduğu için ve yeterince kaliteli olduğu için ben A34'ü yılın orta segment fiyat performans cihazı olarak ele alabilirim. Bu kategoride birinci olarak gösterebilirim. Şimdi bir sonraki kategorimiz yılın olay cihazı. Yani ben kimsenin bu konuyu tartışacağını düşünmüyorum. Hiç şüphesiz yılın olay fırsat cihazı Realme GT2 Pro'ydu. Anormal bir fiyatta çıktı. O gün için gerçekten anormal bir fiyatta çıktı. 2 gün içerisinde tükendi. İnsanlar tarafından inanılmaz bir ilgi gördü. Ve hakikaten bu ilgiyi görecek kadar kaliteli bir cihaz. Bu sebeplerden ötürü ben yılın olay fırsat cihazının Realme GT2 Pro olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi yılın fiyat performans üst segment cihazı. Bu kategorinin birincisi bunu rahatlıkla söyleyebilirim. S23 256 GB. 30.000 TL altında bakın değil kıyaslanmak S23'ün 10 kilometre yakınına yaklaşabilecek herhangi bir ürün yok. Ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hiç tereddütte kalmadan söyleyebilirim. Çünkü S23'ün rakibi olan cihazlar Xiaomi 13, OnePlus 11, iPhone 14. Bunların 256 GB'ları 40.000 TL civarında, 45.000 TL civarında hatta iPhone 14 bir ara 48.000 TL'de satılıyordu. Bunların rakipleri bunlar ve S23 bunlardan en iyi ihtimalle 10.000 TL daha ucuz. Bu da S23'ü bulunduğu fiyatta tartışmasız en fiyat performans üst segment cihaz yapmaya yetiyor. S23 Ultra'yı da sayabilirdik ama S23 Ultra pahalı bir ürün. Yani 50.000 TL iyi para. Bu yüzden onu saymadım. Ve bir sonraki kategorimiz yılın fiyat performans cihazı. Bu kategoriye de ben rahatlıkla S23 söyleyebilirim. Ve hiç tereddüt etmeden rahatlıkla S23 söyleyebilirim. Şimdi Realme GT2 çok fiyat performans bir ürün. Tamam. Honor 90 çok fiyat performans bir ürün. Tamam. A34 çok fiyat performans bir ürün. Tamam. Birçok güzel ve fiyat performans cihaz var. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunların hepsi çok iyi cihazlar. Ama hiçbiri S23 değil. Hiçbiri gerçekten amiral segmenti niteliği taşıyan ürün değil. S23 öyle. S23 Samsung'un 2023'te çıkardığı Samsung'un amiral gemisi serisine dahil bir ürün. Onun başlangıcı da olsa amiral gemisi bir ürün. Rakiplerinin fiyatları ortada. Ben yılın fiyat performans cihazının rahatlıkla S23 olduğunu söyleyebilirim. Bu ürün bir ara Cuma indirimleri, Kasım indirimleri vesaire diyerek 256 GB olarak 27.500 TL, 28.000 TL'ye satılmıştı. Zaten her zaman öyle satılıyor da. Bu ürün bir ara Türkiye'de 256 GB olarak 23.000, 24.000 TL'ye satılıyordu.
Kesinlikle rakibi yok. Ben S23'ün fiyat performans olarak eğer biraz bütçeniz yükseliyorsa kesinlikle rakip olduğunu düşünmüyorum bu sene. Şimdi bir sonraki kategorimiz en iyi tasarım. Şimdi arkadaşlar bence en iyi tasarım S23 Ultra ve Red Magic 8 Pro. Bunların yanına çerçevelerinin gerçekten ince olması ve ön tasarımının gerçekten iyi olması sebebiyle iPhone 15 Pro ve Max'i de ekleyebiliriz. Ama ben tasarım olarak S23 Ultra'nın ve Red Magic 8 Pro'nun daha iyi tasarıma sahip olduğunu düşünüyorum. S23 Ultra zaten S23 Ultra, onu bir kenara geçelim. Red Magic 8 Pro. Arkadaşlar ön tasarım hakikaten çok iyi ya. Bir de ön kamera yok ya, hiçbir tertemiz kaymak gibi bir ekran var ya ön tarafta. Ben bu tasarımı gerçekten çok beğeniyorum. Ekran altı kameraların hızlı bir şekilde kalitelerinin artması gerektiğini düşünüyorum. Red Magic 8 Pro'nun tasarımını koyduğumda siz de bana hak vereceksiniz. Evet, ürünün bulunabilirliği bir sorun ama o kadar iyi bir tasarım var ki bunu burada söylemem gerektiğini düşündüm. Şimdi en iyi fiyat performans yazılımı demişim. Arkadaşlar çok yüksek bütçeye çıkıyor olsanız da, daha mütevazi bütçelerde geziniyor olsanız da bence en iyi fiyat performans demeyelim ama en iyi yazılımın One UI olduğunu düşünüyorum. Siz başka yazılımları seviyorsunuzdur, ona bir şey söyleyemem. Ayrı bir kategori açtım en iyi fiyat performans yazılım diye. Çünkü mesela A54'ün A34'ün bulunduğu fiyat bandında bence daha iyi yazılıma sahip bir ürün yok. 30.000 TL'ye mesela S23'ten daha iyi bir yazılım bence yok. Ayrı bir kategori açtık olarak kabul edebiliriz. Burada asıl konuya gelelim, en iyi yazılım. Şaşıracaksınız, en iyi yazılım kategorisi bence iOS bu sene. Normalde benim zaten ağır bir Androidçi olduğumu herkes, ya bu kanalı izleyenler biliyordur. Sen niye nasıl en iyi yazılıma iOS diyorsun? Şimdi bence son kullanıcı için Android iOS'tan kat be kat, bak az veya çok değil, kat be kat daha iyi bir yazılım. Kat be kat daha iyi bir işletim sistemi Android iOS'tan. Ben iOS'un iyi bir işletim sistemi olduğunu düşünmüyorum. Bu bir kenara. Şimdi arkadaşlar bakın, iOS'a bakıyorsunuz. AAA dediğimiz büyük oyunlar iOS'a geldi. Mesela ben Genshin Impact'te oynuyorum. Bir kol desteği iOS'ta var. Burada diğer tarafta Android'de yok. Ortaya bir uygulama atılıyor. iOS için çalışılıyor. Bazı uygulamalar Android'e çıkmıyor bile. Tabii ki bazı uygulamalar Android'e çıkıp iOS'a da çıkmıyor ama işin ben biraz böyle profesyonelleştiği taraftan bahsetmek istiyorum. Mesela Blackmagic Camera diye bir uygulama çıkardı. Bu DaVinci Resolve'un yapımcısı. Sadece iPhone'a çıkardı. Bak, AAA oyunlar diyoruz. Sadece iOS tarafına çıkardılar. Mesela yazılımın kullanımı olarak Pro diyorsunuz. Üst segment bir ürün diyorsunuz. Adamlar direkt kamera uygulamasına log video getirdi. ProRes log video getirdi. Bunu siz doğrudan Type-C portuna SSD bağlayarak SSD'ye kaydedebiliyorsunuz. Bu bir donanım özelliği ama yazılım özelliği. Sanki Android tarafında Type-C port yok. Bugüne kadar bunu yapmadılar. Apple Type-C portunu koydu. Şak diye bir de SSD'ye kaydı koydu. Bu mesele bir noktada yazılımın kullanımıdır. Uygulama desteği yazılımın kullanımıdır. AAA oyunların gelişi yazılımın kullanımıdır. Bu sebeplerden ötürü bakın, ben her ne kadar Android'in iOS'tan daha iyi bir işletim sistemi olduğunu düşünsem de Android hep özgürlüğünün arkasına sığınıyor. Ama bu tip biraz niş tarafa kaçan, biraz daha zorlaşan, biraz daha profesyonel tarafa kaçan veya biraz daha mesela uygulama desteği, ya bütün Android cihazlara düzgün çalışacak bir Blackmagic Camera App uygulamasını koymak var ve sadece 10 tane 15 tane iPhone'da düzgün çalışacak Blackmagic Camera App uygulamasını yapmak var. Tamam mı? Bu tip konularda iOS'un daha iyi olduğunu, bu sene daha fazla yol kat ettiğini, ortaya daha iyi ürünler sunduğunu düşünüyorum. Bunun çözülmesi için de Android tarafının artık hem daha az cihaz üretmesi hem de cihazların donanım çıtasını yukarıya çıkartması gerekiyor. Bakın iPhone 11'de A13 var. A13 865 ayarında. A13 778G'den güçlü benchmarklarda. Ya bitti. Ya sen ortaya boyuna MediaTek Dimensity 7050 778G cihazı fırlatıyorsun da konuşmadığımız bir mesele var. Yani bu kadar cihaz kime ve neye yarıyor? En başta Realme 11 Pro Plus. Var, o cihaz niye var? Yani ne için var o cihaz? Yani o cihaz niye var? Android üreticileri temel meselelere para harcamıyor ama temel olmayan meselelere para yığıyor. Para döküyor. Para yakıyor. Para yakıyor. En doğru söylenmesi gereken şey para yakmak burada. Olmasın abi kavisli ekran. Olmasın abi arkada özel tasarım. Yani iPhone'un 3'ün arkasında özel tasarım var. Adam ona özel tasarım var diye mi alıyor? Yo, işlemcisi güçlü diye alıyor. Fazla güncelleme alacak diye alıyor. İyi video çekiyor diye alıyor. Güvenilir bir ürün olduğu için alıyor. İkinci eli iyi olduğu için alıyor. iPhone'un 3'ü o adam bunun için alıyor. Android üreticilerinin boş işlerden vazgeçmesi gerekiyor. Öyle janjanlı tasarım. Yok arkası deriymiş. Yok uçuyormuş, kaçıyormuş. Yok vuruyormuş, kırıyormuş. Hadi iPhone'da 120 Watt hız şarj var. iPhone'da 20 Watt hız şarj var arkadaşlar. 20 Watt hız şarj var. Önce şu temel meseleleri bir çözün. Bak adam AAA oyun getirdi. Yani 8 Gen 3'ün GPU'su, ekran kartı. 3D Mark'a bakıyorsunuz A17 Pro'yu tokatlıyor. 8 Gen 2'nin GPU'su, 3D Mark'a bakıyorsunuz. Ya bir sene önce çıkmış işlemci Apple'ın yeni işlemcisiyle aynı ekran kartı gücüne sahip. Yakın ekran kartı gücüne sahip. Hangi oyun? Oyunların optimizasyon konusu da ayrı bir tartışma konusu. Bu sebepten ötürü iOS'un en iyi işletim sistemi olarak en azından niş tarafta nitelendirilebileceğini düşünüyorum. Ama şunu söyleyeyim, ben iOS kullanmam. Ben iOS'u hiç sevmiyorum. Ben iOS'un son kullanıcı için uygun bir işletim sistemi olduğunu düşünmüyorum. Esneklik, özgürlük, kullanılabilirlik olarak ben iOS'u inanılmaz derecede sıkıcı buluyorum. Ama severek kullananlar da vardır. O konuda hiçbir itirazım yok. En iyi yazılım kısmına iOS dedik. Muhtemelen kanalın
düzenli takipçileri bu söylediğime şaşıracaktır. Şimdi bir sonraki kategori en iyi aksesuar. Bu sene çıkmadı ama bence en iyi aksesuar MagSafe. Ben MagSafe'in çok ciddi manada yenilikçi bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Bütün telefonlara gelmesini de istiyorum. Bunun mıknatısları iyi çalışıyor ve MagSafe'e dair çok güzel aksesuarlar üretilmiş. İnternete girip bakabilirsiniz. Bence bir telefondaki en iyi aksesuarlardan, en iyi aksesuar desteklerinden birisi MagSafe. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir sonraki kategorimiz en önemli gelişme. Bence bu yılın en önemli gelişmesi Apple'ın Type-C portuna geçişi ve bu Type-C portunu kullanım şekli. Daha önce de bahsetmiştim. Type-C portunu bir defa hızlandırdılar. Hani Samsung'da mesela 5 gigabit vardı. Apple'da 10 gigabit var. 15 Pro ve 15 Pro Max'te. Buradan SSD'ye video kaydedebiliyorsunuz. Ya da siz bu Type-C portuna kablo takıp buradan bilgisayara takıp öbür kablonun ucunu çektiğiniz fotoğrafları doğrudan programa gönderebiliyorsunuz. Bu güzel ve önemli bir özellik. Bunun yanı sıra bir diğer önemli geliştirme AAA oyunların iOS'a gelişi. Resident Evil'dan, Assassin's Creed Mirage'dan bahsediyorum. Apple bunu getirdiyse Android tarafının getirmesi gerekiyor. Apple getirdiği için bunu getirmeleri gerekiyor. Yoksa Android tarafında öyle çalışayım, efor sarf edeyim, AAA oyunları telefona getireyim, para harcayayım falan demeleri pek mümkün değildi bana göre. Apple bunu yaptı. Diğer Android üreticileri de bunu bir şekilde getirmeye çalışacaktır. Bence yılın en önemli iki gelişmesi Apple'ın Type-C portunu getirmesi ve bunu kullanımı ve AAA oyunları yani büyük oyunları, büyük bilgisayar oyunlarını telefonlara getirmesi. Bu yılın fiyat performans işlemcisi, daha doğrusu performans arayanlar için fiyat performans telefonu Poco F5. 20.000 TL altında daha güçlüsü yok. 7 Plus Gen 2 kendisinden daha pahalı olan Xiaomi 13T'deki MediaTek Dimensity 8200'den de daha güçlü. Güç mü arıyorsunuz? 20.000 TL altında daha iyi bir cihaz yok. Poco F5'in işlemci için rahatlıkla en fiyat performans ürün olduğunu söyleyebilirim. Yılın en iyi işlemcisi bence 8 Gen 3 değil. 8 Gen 3'ün GPU'sunun A17 Pro'dan daha güçlü olduğunu falan görüyorsunuz benchmarklarda ama daha güçlü. Sonuç. Ama Apple A17 Pro'da Resident Evil Village oynatıyor. Bitti. Mesela siz Genshin Impact'te oynuyorsunuz. Gamepad desteği var. Niye? Apple bir şekilde belki anlaşma yapmıştır. Yapmasa bile iOS'ta yapması da bizim için önemli bir detay değil. iOS'ta var mı? Var. Android'de yok mu? Yok. Senin işlemcin istediği kadar güçlü olsun. Sende yok. Bu yüzden ben A17 Pro'nun yazılımda desteklenmesi dolayısıyla bile yılın en iyi işlemcisi olduğunu söyleyebilirim. Bu yılın en iyi markası bence Apple. Ben buna geçen sene de Apple demiştim. Gelecek sene de Apple olacak. Çok basit arkadaşlar. Biz kapitalist bir dünyadayız. Bu dünyanın en önemli değeri paradır. Paradan daha önemli hiçbir şey yok. Bak, paradan daha önemli hiçbir şey yok. Ve en çok satış Apple yapıyor. Bitti abicim, adamlar amiral segmentte. Yani Samsung A14 satacağım, A04 satacağım, yok A34 satacağım derken Apple iPhone 14 satıyor, 14 Pro'yu satıyor, 14 Pro Max satıyor, 13'ü satıyor. Bitti arkadaş. Adam senin 200 dolarlık cihazından daha fazla 1000 dolarlık cihaz satıyor. O zaman bu adam dünyanın en başarılı şirketidir. Apple zaten değeri en yüksek şirket. Çatır çatır satıyor, satmaya devam ediyor. Bundan sonra da satmaya devam edecek yüksek ihtimalle. Dünyanın değer yargısı para. En çok parayı Apple kazanıyor. O zaman en iyi marka Apple'dır. Bitti. Bizim bunu tartışmamıza gerek yok. Şimdi en iyi marka Türkiye Edition. Türkiye'deki en iyi marka bence Samsung Türkiye'ydi. Bunun en önemli sebebi de tabii ki fiyatlandırma. Siz bugün S23 Ultra'nın 512 GB'ını pazarda 50.000-52.000 TL'ye bulabiliyorken iPhone 15 Pro Max'in 512 GB'ı 85.000-90.000 TL. Muazzam bir fiyat farkı yani. Muazzam bir fiyat. Dehşet bir fiyat farkı. Muazzam yanlış kaçar burada. S23'ün 256 GB'ına bakıyorsunuz. 27.000, 28.000, 29.000 TL 256 GB olarak satılıyor. Bu cihaz iPhone 14'ün, iPhone 15'in rakibi. Onlara rakip çıkmış. Onlarla rekabet eden bir cihaz ve siz bu cihazı 30.000 TL alıyorsunuz. Ya birisi çıkar iPhone 14, iPhone 15 daha iyi. Hadi daha iyi olsun. Hadi daha iyi olsun, öyle değil de. Hadi daha iyi olsun. Bu cihazların 256 GB'ları arasında 20.000 TL'ye yakın 15 için daha fazla bir fiyat farkı var. Bu Türkiye için iyi para. Çok iyi para. Neredeyse siz iPhone 15 256 GB fiyatına 2 tane S23 256 GB alıyorsunuz. Ve bu sebepten ötürü ben Türkiye'de en iyi marka Türkiye Edition olarak Samsung Türkiye'yi gösterebilirim. Şimdi yılın fiyat performans kamerası bence S20 FE. Bu ürün 11.000 TL'ye uzun bir süre satıldı 128 GB olarak. Ben kullanan biri olarak söylüyorum. Şu anda da S20 Ultra kullanıyorum. 11.000 TL'ye S20 FE'nin arka ana kamera paketiyle kıyaslanabilecek, rakip olabilecek hiçbir cihaz yani kesinlikle yok. Bak, altın çizesi söylüyorum. 11.000 TL'ye satılan bir S20 FE'nin arka kamera paketiyle o fiyat bandında, o çevrede rekabet edebilecek hiçbir cihaz yok. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yılın en iyi kamerası bence iPhone 15 Pro Max. Çok basit. Size hem çok kaliteli bir arka ve ön kamera paketi sunuyor, hem 4K 60 FPS'te kayda başladıktan sonra kameralar arası geçiş imkanı veriyor ve bunu iyi bir şekilde yapıyor. Bak, tırışkadan değil. Bunu iyi bir şekilde yapıyor. ProRes log video çekebiliyorsunuz. Bunu SSD'ye kaydedebiliyorsunuz çünkü ProRes log videonun boyutu büyük. Bunu doğrudan SSD'ye kaydedip kullanabiliyorsunuz. Tüm bunları düşündüğümüzde bence en iyi kamera iPhone 15 Pro Max. Hani dümdüz bir kamera paketi olarak bakarsanız S23 Ultra daha iyidir. Hani böyle genele vurduğumuzda belki ama S23 Ultra'da 4K 60 FPS'te lens geçişi yok. Yani direkt yok. Bunu
kıyaslayamıyorsunuz direkt. Ve bence olması gereken bir özellik. 4K 60 FPS'e kayıt başladıktan sonra lensler arası geçiş artık olması gereken bir özellik ve S23 Ultra'da yok. Bu Type-C portundan SSD'ye kayıt meselesi. Olması gerekiyor arkadaşlar. Bu amiral gemisi. Yoksa bir eksiktir bana göre. iPhone'da var. Sende yok. Tamam, 15 Pro Max'in arka kamera paketi. En iyisi değildir belki bak. En iyisi değildir belki kalite olarak. Ama örnek veriyorum, bir cihaz %100'lükse bu cihaz olsa %95'lik olur. Üstelik bu %95'in yanı sıra sana anlam ifade eden özellikler veriyor. İşte o zaten toptan kamerayı yukarıya çıkarıyor. Bu yüzden ben en iyi kamera olarak iPhone 15 Pro Max'i söyleyebilirim ama S23 Ultra'nın kamerasını tercih ederim. Bunun yanı sıra mesela hani buraya biraz daha ekleme yapmak gerekirsek. Mesela Blackmagic Camera App diye bir uygulama çıktı. Ve siz bunun iPhone'da düzgün bir şekilde çalışacağını biliyorsunuz. Android tarafında böyle bu şekilde düzgün çalışır, tam performans gösterir, kamerayı verimiyle kullanır diyebileceğiz uygulama var mı oturur tartışırız. Oyun konusunda fiyat performans cihazı Poco F5, bunu işlemci kısmında da söyledik. 20.000 TL altında daha iyi oyun oynatabilecek bir cihaz yok. Rahatlıkla söyleyebilirim bunu. Ve fiyatının da ciddi manada iyi olduğunu düşünüyorum. Fiyat performans oyun cihazı Poco F5. Yılın en iyi oyun telefonu. Birincisi iPhone 15 Pro Max. Neden? Sana AAA oyunları getirdi, bitti. Ya var. Böyle bir şey var. Diğer tarafta yok, sende var. Bir diğer cihazda Red Magic 8 Pro ve 8S Pro. Bu cihazlarda hem 8 Gen 2 var hem de ön kamerasız tertemiz bir tasarım var. Hem de bu cihazların en önemli noktası şu: İçlerinde dahili fan var. Cihaz throttle yemeden size oyun oynatıyor. Isınma artık telefonda sizin için sorun değil. Red Magic 8 Pro'nun rahatlıkla en iyi oyun telefonu olarak nitelendirilebileceğini düşünüyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Bunları söyledikten sonra başka bir kategori kalmadı. Bayağı bir kategoriye girdiğimizi düşünüyorum. Ya yılın en kötü telefonu. Bunu söylemeye gerek yok. Yılın en kötü markası. Bunu söylemeye gerek yok. Daha çok olumluları konuştum. Araya işte falso mouse'a falan sıkıştırdık. Bu videodan sonra araya başka konuda bir video sıkıştırırım. Onun ardından 2024 yılından ne beklediğime dair bir video yayınlamayı düşünüyorum. Bunları söyledikten sonra videonun sonuna geldik. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda, canlı yayınlarda ve shortslarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.